Öncelikle senden siyah beyaz basketbol ayakkabılarının bir hikayesini dinlemek istiyoruz. Herkes bana soruyordu. Hani beğendim beyaz falan, hani bizim beyaz formayla güzel olur falan diye düşündüm. Sonra babam kutuyu bir açıyor bana getirdiği zaman, bir bakıyorum bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz. Benim haberim yok ayakkabının siyah beyaz olduğundan. O kadar seviniyorum ki bir de siyah beyaz çubuklu formayı giymeye başladık iyice. Onun üzerine hani acayip bir anda öyle bir siyah beyaz şey olunca, formayla da çok uyumlu olunca insanlar da çok hoşuna gitti, seyircilerin özellikle. Senin için sezonun en iyi anı neydi? Burada Türkiye Kupası'nda Efes'i elediğimiz maç belki de takımın kendine olan inancını değiştirmiş olabilir. Çünkü oradan sonra bir Türkiye Kupası finali gördü. O yüzden takım adına önemli bir maçtı bence o maç. O maçta özgüven kazandı takım. Benim düşüncem bu yönde. Efes game, cup game qualifications for Final Four. Fenerbahçe ile oynadığımız Türkiye Kupası finali ve uzun zamandır final görmemiştik. Bu nedenle Türkiye Kupası finali benim için özel bir andı. En özel anı bence 2-2 iken son maçın burada oynanması. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Hani orada o finale çıkınca herkesin o içindeki rahatlama, hani o başarı duygusu ve seyircinin yarattığı atmosfer bambaşkaydı. Benim için en özel o kesin yani. Ben uzun yıllar sonra o atmosferi ilk defa tattım burada. İnanılmaz bir seyirci vardı, inanılmaz bir atmosfer vardı ve dediğim gibi Anadolu Efes gibi EuroLeague takımını yenerek finale çıktık. Bence en özel an o gündü. Efes'i elediğimiz, özellikle orada aldığımız maç çok aklımda yer etti diyebilirim. After the second game you told to everyone, to fans, to community of the Beşiktaş, we will come to Akatlar for the fifth game. Believe in that? Of course, if you say we believe. So that was the most important part. Everybody to believe in that. In that second game, I believe that gave us some confidence that we will come back. Ben de toplantıda en az bir maç almaya gidiyoruz demiştim. Bana o kadar viral olmadı. Hep hocaya diyoruz. Senin için sezonun kırılma anı olarak gösterebileceğin an hangisidir? Sedevita mağlubiyetinden sonra kazandığımız Mersin maçı. Bence kırılma anı. Takıma çok büyük eleştiriler geldi normal olarak Avrupa Kupası'na eğlenince. Yani herkes bunun farkındaydı. O Mersin maçı deplasman Mersin'de ivmeyi almıştı, ligde iyi gidiyordu. Kazanınca herkesin odak noktası bir anda lige çevrildi ve herkes ona odaklandı. Bence o 14 tane galibiyet aldığımız, üst üste galibiyet aldığımız süreçte o Mersin maçıyla beraber başladı. Orası kırılma noktası oldu. Bence kırılma anı kaybettiğimiz Sedevita maçıydı. Takım olarak çok üzüldük. Çünkü Euro Cup'ta hedefimiz vardı. Tek maç, telafisi olmayan maç. Çok iyi de başladık. İlk yarıyı çok iyi oynadık. Yaklaşık 12-13 sayı öndeydik diye hatırlıyorum. Fakat ikinci yarı çok kötü bir performans ortaya koyduk ve rakip bizi yakaladığımız zaman takım favori olarak başladığı için de maça büyük bir strese girdi ve belki de sezonun en kötü yarısı 20 dakikasını oynadık. Ve maçı kaybettik ve Euro Cup'ta elendik. Herkesin bildiği gibi bir Euro Cup hedefimiz her zaman var. Önümüzdeki sene daha da yüksek olacak. Ama bu sene beklenmedik bir mağlubiyet bence herkesi çok daha fazla motive etti. I think it was end of December or beginning of January we play a regular season game against Efes. It was packed gym, it was Akatlar, it was a full gym, we play very good basketball and this game just came after some bad period. I think that was the point when we changed everything in a season when 14 maç kazanıyorsunuz, son 2 maç ligde kaybediyorsunuz. Bunun akabinde bir playoff serisi başlıyor. Buradaki o 2 mağlubiyet oyuncuları hırslandırdı. Ben öyle düşünüyorum. Yarı finali geçmemizin kırılma anına gelecek olursak da ilk Efes maçındaki o bahsetmiş olduğumuz kulüp olarak da zaten bir açıklama yaptık. Buradaki hakem hatasından kaynaklı o mağlubiyetimiz ilk maçtaki bize finali getirdi. Ben öyle düşünüyorum. I would say getting a lot of games in a row, making it to the finals, Turkish Cup finals. Ya bu sene galiba olmayacak düşüncesi hiç oldu mu sen? Hiç olmadı. Gerçekten hiç olmadı. Bizim Dušan Olimpijevic'te herhalde 5. senemiz falan. Hemen hemen her seneye mağlubiyetle başladık. Çünkü yaz sezonunu çok yoğun geçiriyoruz. İnanılmaz bir antrenman temposu oluyor. İnanılmaz bir maç temposu oluyor ve tabii ki sezon başında yorgunluklar oluyor. İstediklerini çok ayrıntılara inen bir koç. Çok detaycı bir koç. Oyuncuların buna adaptasyonu kolay olmuyor. Baktığınız zaman takımın başarısı da Ekim ayında, Kasım ayında değil, Mayıs ayındaki derecesine bağlı oluyor. Geçen sene biz Darüşşafaka mağlubiyetiyle başladık. Bu sene Tofaş mağlubiyetiyle başladık. Euro Cup'ta Bahçeşehir mağlubiyetiyle başladık. Fakat her geçen gün artan bir ivmemiz oldu. Bu sene de ya geçen senekiler gibi oldu. O yüzden hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadık. Yani kadronun potansiyelinin belliydi.
belliydi. Bunu sahaya yansıtmamız gerekiyordu. Zamanla olacağını biliyorduk ve oyuncular da gerçekten çok karakterli oyunculardı ve mümkün olduğunca çabuk adapte oldular. I would say in this life it's all a lot of ups and downs, wins and losses, and I'd say the best thing that we did was continue to work. We came in every day with us film sessions between each other, between me and my brothers. We all was on the same page of just continuing this fight. We have great leaders on our team, from Yeet, from Derek Needham. We have leaders amongst each other, guys who don't really speak a lot but show it in their actions. I would say that we all just come together on every occasion. We've been here for almost a year and just learning every day to just continue to keep going and all beautiful things happen. Takımımı hiçbir takımla kıyaslamam. Beşiktaş takımı çok güzel kadro mühendisi yapılarak kurulduğu için az bütçeyle mücadele ettik diyoruz ama kadro mühendisliği benim için çok daha önemli. Bahçeşehir mağlubiyeti oldu ama daha sonradan biz Bahçeşehir'i yanılmıyorsam 2 kez yendik üzerine. O yüzden yani o maç benim için normal, sıradan bir maçtı. Biz bir yaz kampı geçiriyoruz tabii, insanlar orada hazırlık maçı falan filan. Yani bakınca eyvah diyorsun çünkü bir öncekinde Euro Cup, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası güzel bir sezon geçirmiş Beşiktaş yıllar sonra. İnsanlar hedefleri hemen yükseltiyorlar. Burası Türkiye. O yüzden hemen her maçı kazanman gerektiğini düşünüyor insanlar. Şimdi hazırlık kampı bizim için hiç iyi geçmedi. Vallahi yanlış hatırlamıyorsam varsa elinde eklersin. 10 hazırlık maçı yaptıysak 6'sını falan kaybettik biz. Kötü mağlubiyetler, kötü takımlara karşı kötü mağlubiyetler. Ben dedim ki eyvah, yani güzel gitmeyebilir. Nasıl olacak? Ama sonrasında dediğim gibi işte sistem, oyuncuların karakteri, düzgün bir şekilde devam etme alışkanlığı, taraftarın işin içine dahil oluşu derken belki de şu an Beşiktaş taraftarı basketbolu tekrar seneye başka bir gözle izleyecek noktaya geldi. Tekrardan Türkiye'de Anadolu Efes, Fenerbahçe, belki şu an insanlar Beşiktaş'ta diyecek, o noktadayız. Askerden ben geç geldiğim için takıma, Rusya'ya gittiğimizde öyle düşündüm hazırlık maçlarında. Dedim ki galiba dedim bu sene olmayacak. Yani o şeyi göremiyorum. Hani kimyayı veya hani o başarıya ulaşacak şeyi göremiyorum diyordum. Yiğit'le de bunu konuştuk hatta. Yiğit o da bana söyledi, dedi. Berko dedi hani geçen sene gibi olmayacak sanki falan dedi. Ama sonra dediğim gibi insanlar birbirine alıştıkça, ortama adapte olunca bambaşka bir seviye evrildi. Benim herhalde hayatımda çalıştığım hani ekip olarak herkesi bir araya katıyorum. Oyuncular olsun, antrenör olsun, hani dışarıdaki bütün çalışanlar, yöneticiler. Bence hani böyle hem en aile olarak hissettiğim sene bu seneydi. Tam Türkiye Kupası'nın hemen ardından Setevita'da çok talihsiz bir mağlubiyet. Euro Cup serüvenimizi erkenden sonlandıran mağlubiyet. Çünkü 18 maçlık bir normal sezon oynadık ve bunun sonucunda bir maçla kupaya veda etmek durumunda kaldık. O elenmenin ardından bir takım toplantısı olduğundan bahsettiler. Sen o elenme noktasını ve ondan sonra takımın verdiği reaksiyonu nasıl değerlendirirsin? Bu senenin herhalde en hararetli toplantısıydı. Yani hocamın reaksiyonlarını kesinlikle anlıyorum. Çünkü biz de oyuncu olarak biz de hayal kırıklığına uğruyoruz ama burada en çok hoca hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü bir başarısızlık olduğu zaman fatura direkt hocaya gidiyor. Yani benim yaşadığım en zor toplantılardan biriydi. Ama şöyle bir karar aldık orada da. Hani madem böyle bir şey oldu, Euro Cup'ta elendik, hedefimizin dışına çıktık. Türkiye Ligi'nde elimizden gelen her şeyi yapacaktık. Ki yaptık. I would say God makes no mistakes. I would say we were meant to go to Euro Cup and make it as far as we were supposed to in that sense. So God could prepare us for the things we had ahead for these finals coming through. And I would say that it was just a beautiful opportunity to travel around the world and compete at different levels in this league this year. And I would say that all good things happen when, to those who wait. Basiretimiz bağlanmış bir ikinci yarı. Belki de Avrupa'da bir yarı finali, yine finali belki devamını kaçırttı. Sonrasında hoca da Duşan'da toplantıda dedi ki yani biz Avrupa Kupası'nda çok kötü bir şekilde elendik. Batırdık. Ne yapacağız? Türkiye Ligi'nde bunu toparlayacağız. Başka çaremiz yok. Eğer herkes elinden geleni yaparsa bunu da yapacağız. Hep beraber oturduk, bunu dinledik, şapkamızı önümüze koyduk, değerlendirdik. Sonrasında birazcık haftada tek maçın getirdiği fiziksel olarak tekrar bir yukarıya çıkış, sonrasında galibiyet serisi üst üste güzel deplasmanlardan, zor deplasmanlardan rahat çıkılması falan iyice takımın oyununu, güvenini getirdi. Sonrasında büyük maç kazanma alışkanlığı elde etti takım. Lig serisi bu sene çok uzun sürdü. Sezon tarihinin belki basketbol Süper Lig'in tarihinin en uzun sezonunu yaşadık. Bu da bize kısmet oldu. Daha da uzayabilirdi. Yani bir kere finalde olmak bizim için gurur verici. Hani bu kadar yorucu bir sezonun ardından ligi ikinci tamamladıktan sonra tekrar finale çıkıp ligin en iyi iki takımından biri olduğumuzu kanıtlamak çok önemliydi. Ve hani seyircilerimize, bu kulübe yakışan bir yerde olduğunu düşünüyorum. Finalde olmak Beşiktaş'a çok yakıştı. Yani umarım her zaman oralarda oluruz, üst seviyede oluruz ve finallerde oluruz. Ben burada hani bu atmosferi bu sene yaşadım. Özellikle
özellikle Akatlar, Sinener'den basketbol gelişim merkezi tüylerim diken diken oldu sahaya çıktığım zaman. Atmosfer inanılmazdı, hani taraftarın desteği. Hani bunu her zaman insan yaşamak istiyor. Çünkü her zaman nasip olmuyor böyle bir taraftar grubunun önünde oynamak. We had one of the best Fener ever. We had Fener with a triple crown. I have to be proud on my guys, on my club. I have to be proud on everybody because, listen, we didn't lose from someone. We lose from EuroLeague champions. So I'm extremely satisfied. We push our team over the limits. We push our team. I believe that we didn't embarrass ourselves even in our game, in one game. I believe that we gave more than maximum. We gave something more than anyone expected from us. We showed that we have character. We showed that we have to come back. I believe that everybody was thinking that it will be easy 4-0 like this, but we make EuroLeague champions to suffer a little bit, to make this job a little bit tougher. So it wasn't 4-0, it was one game plus 20. It was very tight games, close games. So I believe that, we did a great job also in finals. I would say everything was just beautiful this year. It was an out-of-body experience for myself, I would say, and just going with the flow between everybody and just kind of seeing how everybody was handling the situation. I feel like we handled it very well. Obviously, we can tell that they are a great team. They won the Final Four for a reason, and they're EuroLeague champions for a reason. And just be able to have Beşiktaş lined up against them between the lines, it was a beautiful thing, and it helped us get better, helped me get better. I know it helped our fans get better, to be even more supportive and looking forward to things to come in the future. And it's just a beautiful opportunity. Takımın kimyasını sormak istiyorum kaptan sana. Her maç öncesi bir sahaya çıkış ritüelimiz var. Her maç sezonun başından itibaren bütün videolara baksak her maç oradaki coşku arttı. Sizin ritüelleriniz değişti. Dustin'le aranızda inanılmaz bir mücadele oluyor. Emanuel Tere herkesle, bütün oyuncularla ayrı ayrı bir selamlaşması var. Sen neler söylemek istersin bu konuyla alakalı? Güzel, o işte artık insanların keyif aldığı bir yere geldiğinde enerjisini gösteriyor, birbirini motive ediyor. İlk başta Dustin şimdi herkese vuruyor, bilmiyoruz. Geldi bir vurdu, sıkıntı çıkacaktı. Niye vuruyorsun yani durduk yere? Sert de vuruyor. Ondan sonra ben buna sert vurunca hoşuna gitti. Biz başladık birbirimize bütün sezon vurmaya. Zaten Emanuel Ter'i daha farklı bir karakter, enerjinin, pozitifliğin hayatına etkilediğini ve yönlendirdiğini düşünen bir insan. O da canlandırmaya çalışıyor. Farklı John Ağın, Kyle'ın, Berk'in, herkesin, Connor'ın, Uroş'un. Özleyeceğim, bu takımı özleyeceğim. Sene başında bir sürü yeni oyuncu geldiği için hani birbirine o adapte olma, o arkadaşlığı kurma süreci bir tık zaman alıyor. İşte hazırlık maçları, sezonun başlangıcı, herkesin Türkiye adaptasyonu vesaire, hocaya adaptasyonu gibi. Sezon başında hani öyle ağam şahım kimse maça çıkarken hareketler yoktu. Hani el sıkışma olsun veya farklı ritüeller olsun. Ama birbirine alıştıktan sonra ve herkes birbirini o kadar sevdi ki, hani aile gibi olduğumuz için herkesin birbiriyle farklı ritüeli vardı. Mesela benim Jonathan'la, Kyle'la, işte Dustin'le farklı bir ritüelim var. Atıyorum Yiğit'in E.T. ile veya başka biriyle farklı bir ritüeli var. O takım kimyasının iyi olması saha dışına da çok yansıdı. Mesela biz saha dışında da sürekli beraberdik. Hani bir yere gideriz, yemek yeriz beraber, işte bir şeyler içeriz, hani beraber eğleniriz. Hani bunları hep beraber yaptık. Sosyal medyada çok takılıyoruz, birbirimize atışıyoruz. Siz de sosyal medyayı çok iyi yönettiğiniz için hani oralarda çok şakalaşmalar, keyifli anlar oluyordu. Bence hani takımdaki o kimyanın iyi olması hem saha içine yansıdı hem saha dışında gözüküyordu. Good chemistry makes result. Remember that. So I believe that system can be the best one in the world, but if it's not good chemistry inside of us, I believe there is no chance to make some success. I would say I always giving honor to God for just creating me for who I am. You can't teach energy. You can teach, how to dribble, you can teach how to shoot, but you can't teach energy. As long as you be a good person and focus on being a good person, I feel like that's what I've always wanted to do. Since our time in Manisa, I've always wanted to be the guy to bring and uplift everyone. And the joy that I have in my heart is something that motivates me every day. I do my best to bring happiness to others around me, even on days I'm not feeling well or feeling myself. Ya tabii ki sonuçta kimya ne kadar iyi olursa olsun, arkadaşlık takımda ne kadar iyi olursa olsun ki bu her zaman sahaya başarı olarak yansır. Ama baktığınız zaman mağlubiyetler gelirse yani istediğiniz kadar iyi kimyaya sahip olun, iyi arkadaşlık olsun. Ya şimdi 2-3 mağlubiyet üst üste olsa belki o soyunma odasından çıkış o şekilde olmayacaktır. Yani herkese bir düşünce, herkese bir karamsarlık olabilecektir ama dediğim gibi aslında bunlar çok bağlantılı şeyler. Bu atmosferi yakaladıkça takım sahada başarı geliyor. Birlikte oynuyorlar. Çok
paralel durum bunlar. Oradaki kimya, soyunma odasındaki kimya, sahadaki kimya, bu atmosfer sahadaki başarıyı getirdi. Sahadaki başarı geldikçe soyunma odasındaki birliktelik daha da arttı. Bu paralel olarak hep yukarı çıktı. Şimdi Duşan'la olan toplantılardan bahsettim. Ben sana Duşan'la alakalı bir noktayı sormak istiyorum. Tam şurada Anadolu Efes maçında bir mola var. Orada board'un yamulduğu bir mola var. Çok da ikonik bir mola oldu. Tufan Ersöz 22 altılık başlangıç. Ağırlıklı performans en sonucunda yapması gereken servisi en doğru zaman. O molayı ve değiştirdiklerini nasıl yorumlarsın? Yani orada board kırdı ama bu herhalde o anda videoya çeken bir kişinin internete yaymasıyla, Yayıncı kuruluşa yansıtı. yayıncı kuruluş ama onun yayılmasıyla beraber hani sanki sürpriz bir hamleymiş gibi ki yani bizim hocanın çok da sürpriz değil bu. Tanımadıkları için herhalde insanlar. Hani board yamulur, kırılır, kalem patlar, su şişesi başka yere gider falan olur bunlar yani. O bizim için sürpriz değildi. Ben orada eyvah demedim yani. Zaten biliyordum nasıl bir şey geleceğini. Ha tabii insanlar baktığında board yamuldu, bağırıyor hoca eyvah şimdi o yüzden geldi takım gibi bir şey yok. Yani hoca sistem olarak, teknik olarak ne söylediyse sahada onu gerçekleştirmeye çalışan bir takım oldu. Sonrasında kazanıldı. Yoksa hoca bizi korkuttu da biz oynadıktan ziyade belki evet birazcık itlemiş olabilir ama normalde hocanın zaten tarzı bu. Eğer söylediklerini yerine getirmeye için çaba gösterirsen, getiremesen bile iyi mücadele ettik denir ama yoksa yumuşak veya işte öyle böyle daha onun söylediklerinden uzak bir oyunda Taviz yok. o öyle bir mola oluyor zaten. Yani Molada hoca- hasar gören kişi benim bu arada. Hocamın board'u fırlatmasıyla ayağım kesildi. İnanılmaz bir andı. Bir de şöyle bir şey oldu. Fark 15'e çıktı. Ben oyunda değilim. Oyuna gireceğim. Hoca dedi Berk dedi oyuna gir. Oyuna gireceğim. Oturdum. Board'u bir fırlattı benim ayağıma geldi. Ayağım kesildi. Lan dedim oyuna gireceğim ben. Ne oluyor falan filan. Hocam da böyle falan yaptı. Sonrasında acayip hani inanılmaz bir an ama o kırılma noktası oldu bu arada o mola. O moladan sonra 14 sayı farkını eritip maçı kazandık. Duşan gerçekten bu işleri çok iyi yapıyor. Kendisi Sırp olmasına rağmen, Beşiktaş'ta da 2. senesini bitirmiş olmasına rağmen gerçekten bizim verdiğimiz tepkileri veriyor. Hatta bazen bizden bile daha fazla iyi tepkiler verebiliyor. Koç onlara yani gerçekten çok iyi bir tepki verdi. Olması gereken bir tepki verdi ve takım da hemen sahaya döndüğünde o tepkiye karşılık verdi. Ve sonuçta istediği kadar kötü performans sergilesin. Anadolu Efes'e karşı 13-14 sayı geriden gelip maç kazanmak kolay değil. Ama takım yine bir karakter koydu ve o maçı kazanıp yine uzun yıllar sonra Türkiye Ligi finalinin yolunu açtı bize. Vallahi şu an inan tüylerim diken diken oldu. Yani o an şu an o maça döndüm. Şu an o maçı kafamda böyle bir yaşadım. İnanılmaz maçtı. Yani inanılmaz bir geri dönüş. Ama Beşiktaş genelde bu geri dönüşleri yapabilen bir takım. Duşan'ın bu vermiş olduğu reaksiyonlar bu oyuncuyu çok motive ediyor. Ben bunu görüyorum. Yani orada yanılmıyorsam board'u atmıştı sahaya, kenara. Öyle bir tepki vermişti. Taraftarı da coşturdu. Taraftar coşunca takım da coştu. Zaten akatlar özelinde görüşürsek, konuşursak burası bütün takımların cehennem diye nitelendirebileceği tarzda bir yapıda. Salon, ufak salon olduğu için 3000 kişi doldurduğunda bu salonu, diğer tarafta Sinan Erdem'de 16.000 kişinin doldurduğu atmosferden daha sert bir atmosfer oluşuyor. Tam 11 maçımızı kapalı gişe oynadık. Hem Akatlar'da hem Basketbol Gelişim Merkezi hem Sinan Erdem Spor Salonu'nda. Yeni sezon özelinde taraftarlarımıza sezonun hedefleri hakkında görüşleriniz, düşünceleriniz, mesajlarınız neler olur? Öncelikle bu sezonki destekleri için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü Beşiktaş'ın birinci gücü taraftarıdır. Dünyada da tanıyan Beşiktaş taraftarıyla tanır. Taraftarın desteğiyle, bizim mücadelemizle, her zaman takımın ve armanın yanında olmamızla tanınan bir kulübüz. Bunu da basket şubemize tekrar kazandırdıkları için emeği geçen herkese, taraftarımıza, bizim şubemizin bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarı bizi desteklediği sürece biz daha da başarılı oluruz. Başarılar gelir. Geçen sene başında ilk Beşiktaş'a döndüğümde en büyük arzum tekrardan bu salonu, bu Akatlar ruhunu geri kazandırmaktı. Beşiktaş taraftarına uygun, hep aynı şeyi söylüyordum. Yani kaybetse de soyunma odasında alkışlarla uğurlanacak bir takım
takım mücadeleci, bir takım yaratmak istiyorduk. Çünkü Beşiktaş taraftarının ruhuna uygun bir profil budur her zaman. Beşiktaş taraftarı sahada mücadeleyi gördüğü zaman sonucu ikinci plana atar. İlk baktığı şey sahada o ruh ve mücadeledir. Çok şükür bu 2 senede bunu yarattık ve taraftar da bunun karşılığını verdi ve geçen seneden itibaren, geçen sene ortasından itibaren her zaman artık salonu doldurmaya başladılar. Şu anda çok güzel bir kitlemiz oldu. Baktığımız zaman hem bağıran grup taraftarımız hem aileler, yani inanılmaz güzel bir birliktelik var tribünde de. Artık yani akatlara biliyorsunuz yani Sinan Erdem'e sığmadığımız zaman oldu. BGM'de ya belki statta oynasak stat dolardı. O durumdaydık. BGM'de bütün maçları full oynadık. Zaten biletler çıkar çıkmaz bitti. Amacımız bunu devam ettirmek, bunu artarak da sürdürmek. İnşallah bunu başaracağız. Burası doldu mu acayip bir şey oluyor. Hele ben ya çok dolu maç oynadık, dediğin gibi 11 tane oynamışız. Ama burada Efes ikinci maçı 1-0 seride 1-0 gerideyken ikinci 1-1 yaptığımız günkü enerjiyi, yani 50.000 kişi önünde oynuyormuş gibiydi. Ve 1-0 mağlup takım böyle güzel bir enerji, olumlu, pozitif, durmadan takıma destek, rakip takıma baskı 10 numaraydı. Sonrasında da herhalde işte maçlar sürekli oldukça insanlar güzel bir heyecan, güzel bir aktivite, Beşiktaş tutkusuyla beraber başka bir salona gidiyoruz, orası da doluyor. O salon, diğer salona gidiyoruz, orası da doluyor. Yani işte maçlarda yaptığımız Jonah'la bizim işte birkaç hareketimiz var, işte bazen Berk de yapıyor falan. Bakıyorum tribüne, abi benimle aynı hareketi yapıyor. İşte bakıyorum medya ekibi maçtan sonra Jonah'ın hareketiyle maç galibiyet pozu, işte kapattık pozu veriyor. Her şeyi biliyorum, görüyoruz. Böyle olunca güzel bir atmosfer de oldu. Yani heyecanlanmamak mümkün değil bir sonraki sene için. Bu salonu doldurmamız gerekiyor. Önümüzdeki sene Beşiktaş basketbolu bu sezona göre başarılı diyoruz ya biz bu sezonu. Çok daha başarılı olacak. Bu sezona göre kadro yapılanması çok daha iyi olacak. Önümüzdeki sezon Başkanım Serdar Adalı Bey'in de bize vermiş olduğu bu güvenle, bu yetkiyle, bu başarılı takımın daha da ileri gitmesi hedefiyle inşallah Euro Cup finali oynayarak bu kupayı almak istiyoruz. Türkiye Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda da yine bir kupa hedefimiz var. Her sene daha tecrübeleniyoruz. Bu sene de artık bizim ustalık sezonumuz olacak diyelim. Bu sezonda da Beşiktaş gerektiği yerde, gerektiği konumda olacak. Yani Beşiktaş'ın hedefi her zaman en yukarıda olmak. Hocam ve hani oyuncu grubu olarak her zaman açız başarıya. Ben de kendim olarak her zaman başarıya açım ve artık hani Beşiktaş'ın bir kupa kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Ve yani seneye de o kupayı kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Çünkü onlarla beraber biz çok daha iyi oynuyoruz. Onların itici gücünü hissettiğimiz zaman çok daha mutlu oluyoruz, çok daha coşkulu oluyoruz. Onları seneye de hani bizi desteklemeye çağırıyoruz. Ve dediğim gibi Beşiktaş'ın artık bir kupa kaldırma zamanı geliyor gibi hissediyorum. İnşallah seneye bunu başarırız. When we are talking about next season, we have to start with the fans. More than anything else, in this season was important that we came back with the fans. So we came back with the fans, that level that now to be in gym of Beşiktaş become like a prestige. Everybody wants to be there. Everybody wants to see what Beşiktaş is doing. Everybody wants to see what is that special with the Beşiktaş. Everybody wants that one ticket left. So that was very important. And I believe that in the next season we have to do even more, if it's possible. I'm very happy because of this, because I remember time when I came Beşiktaş, I had around 800 people in the gym. So without fans, we don't exist. With the fans, everything is possible.